Herkese iyi günler. Ben ressam, araştırmacı ve reklam yazarı Cevdet Mehmet Kösemen. Cep hikayelerinin farklı bir edisyonunda yine birlikteyiz. Bugün merkez semtlerden biri olan Beşiktaş'ı her zamankinden biraz daha farklı bir şekilde gezeceğiz. Tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmemekle birlikte buranın kimsenin bilmediği ilginç köşelerini, biraz da tahmin edilmez maceralı yönlerini sizinle paylaşmaya çalışacağım. Vira rastgele diyoruz ve bu ana caddeden daha ara sokaklara doğru gizemli bir yolculuğa başlıyoruz. Şimdi burada cidden merak ederek yaptığım bir iştir bu. Ne zaman böyle yıkık dökük bir yer olsa burada en sevdiğim canlılar olur. Böcekler ve diğerleri. O yüzden çatır çutur taş kaldırmak en sevdiğim şeylerden biri. Burada boş çıktı ama türlü türlü de var. Mesela bak şu salyangozun türü bundan farklı, bu şeritli. Burada yuvalanmışlar. Burada başka tesbih böceği var. Tırnak içinde pislik yerlerinde aslında bayağı zenginliği oluyor. Yani bu tip şeyleri seven insanlar için bulunmaz bir hazine gibi bir şey. Bak bak bak. Abo! Yani burada ben şeyi görüyorum. Yaşamın dirayeti, yani en saçma yerlerde bile şey olması. Yani uzun lafın kısası böyle bu çeşitlilik, bu yaşam coşkusu, biraz da bu Türkiye'ye has bu plansızlık bana en çok ilham veren şeylerden biri. Ama gelin şimdi isterseniz böyle yolumuza devam edelim ara sokakların labirentli dehlizlerine doğru. Eski pasajlar. Burada bir abimiz vardı. Şimdi yok. Eksantrik ruhlu harbi biridir. İşte burada kara delikler hakkında poster asmış. Memleketinden resimler asmış. Yazlığından resimler asmış. Sevdiği makaleleri asmış. Günümüzde çoğu kişi bunu internette yapıyor. Bu da Debinki dükkanın sahibi abimizin bir dostunun ya da akrabasının yaptığı Hindu dini mi, Tay dini mi o temalı bir çalışma. Yani hoş bir şey. Böyle yani insan böyle sterilize yerlerden kurtulup beklentisini bu formata çevirince acayip anında zenginleşiyorsun. Gelin beraber devam edelim. Klasik İstanbul mahallelerinde böyle en güzel bonus stage'lerden biri de böyle yıkılmış eski binaların alanlarıdır. Ha şimdi ne var burada diyeceksiniz, işte gördüğün gibi yıkıntı, pislik, döküntü. Ama burada biraz dikkatli olunca bu eski binalardan kalan malzemeler ortaya çıkıyor. Şimdi şanslıysanız bulacağız. Türlü türlü mozaikler, yer karoları ki çoğunun aslında çaktırmadan tarihi değeri vardır. Gelin biraz araştıralım. Ve yine hayal kırıklığı yaşatmadı. Görüyoruz bu ne kadar güzel deniz dalgası gibi desenli hidrolik yer karosu deniyor. 1880'lerden itibaren önce Avrupa'da başlıyor. Sonra İstanbul'a geliyor bu tür karolar. 1960-70'lere kadar da sürüyor. Bir zamanlar burada duran eski binada olduğu gibi. Yani büyük bir ihtimalle girişteydi ya da mutfak gibi bir alanın yerindeydi. Şimdi bu kalmış. Şimdi bu cilalanıp temizlenince çok güzel bir masa aksesuarı olacak. Baksak daha da çıkar burada. Yani yukarılara falan da bakabilirim. Yani burada da mutfaktan bir parça bulduk. Dediğim gibi yani buradaki pislik göreceli bir şey. Evet tamam, temiz değil, kabul. Ama deyince ölmüyorsunuz, radyasyon da yok. Bunları şöyle güzel bir yıkasanız, eve gidince de kıyafetlerinizi kenara atıp bir duşa girseniz tamam. Yani postmodern arkeoloji gibi güzel bir şey yapıyoruz. Benim de çevremdeki herkes bana yakınırdır. Ay işte oraya girme, ayağına tetanos bakacak bilmem ne falan. Halbuki ben doğuşumdan beri bu iş için adaptasyonlar yaşayarak geçirdim. Ayakkabıya karşıyım abi. Ya terliğe bile karşıyım. Bak yani görüyorsunuz. Böyle. Şimdi burada bir de güzel bir şey bulursak işte ya işte. Bak mesela şu tuğla, çok iddialı konuşmayayım da 70-80 yıllıktır en az, eski, elle yapılmış. Bunu masanıza koyarsanız burası çok güzel bir mürekkep hokkası olur, kağıt ağırlığı olur, yıkanınca temizlenince. Ben çok yalnızım ya, yani kimse benimle böyle gezilere gelmiyor. Onu da paylaşmış olayım. Bunu bulmuştuk beraber, şimdi onun geri kalanını da bulduk. Aynı desenden parçalar. Yani gerçekten güzel. Şimdi ben bunların hepsini buldum. Tabii ben bu işi senelerdir yaptığım için ev çok doldu. O yüzden seçiyorum. Sadece bu parçayı alıyorum. Kalanları da burada
Allah sahibine bağışlasın diyorum. Buraya gelecek diğer kişiler olursa hakkı hayrı hoş olsun. Çıkıp gidiyorum. Bana ne? Bu iş bitti. Evet, şimdi meşhur Abasa Parkı'nın yanındaki yokuştan yukarı çıkıyoruz. Çıkacağımız yer Beşiktaş'ın en eski ve hala dokunulmadan kalan yerlerinden biri. Nedenini soracak olursanız alçakta kalan yerlerin çoğu öğrenci evi, yeni apartmanlar, kentsel dönüşüm, kafeler, burgerciler. Ama yukarıya henüz çok dokunulmadı. Herhangi bir şehirde, herhangi bir semtte bir yeri en güzel yapan şeylerden biri orada yaşayan insanların kendi evlerinin sahibi olmasıdır. Bunu da burada görüyoruz. Yani kira ödeyen kimse evini böyle çiçekle süslemez, bakmaz. Sahibi olursanız bütün semt güzelleşiyor. Gelin beraber çıkalım. Yani böyle yerler var, böyle evler, böyle küçük apartmanlar. Bu Osmanlı'daki son dönem konaklarla Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki ilk apartmanlar arasında geçiş formları ve böyle yerlerde insanların tırnak içinde ne kadar rahat yaşadığını gördüm. Yani gerçekten normal bir beyaz yakalı çalışan İstanbul'da önüne bitki ekebileceği, çiçek ekebileceği 2 katlı bir ev düşünürse ne düşünür? İşte dağın başındaki saçma sapan pahalı yerleri düşünür. Ama dediğim gibi perspektifinizi değiştirirseniz böyle yerler aslında İstanbul'un her yerinde var ve siz de böyle güzel bir hayat sürebilirsiniz. Ve hep de düşünüp dururum, yani bu İstanbul'un merkezinde, Boğaz'ın yürüyüş mesafesinde bu Sardunyalı son ev ne zaman yıkılacak, ne olacak, yerine ne yapılacak hep düşünürüm. Gelin böyle devam edelim. Yani böyle tesadüfi sokak aralarını bayılıyorum ya. Yani planlanmadan oluşan yerler. Tepemizdeki zakkum, buradaki yığma taş duvar, bu merdivende oturabilmenin verdiği rahatlık. Son 30 yıldır hakim olan yaşam anlayışı böyle tesadüflere de yer bırakmıyor. Bırakmadığını görüyorum. İkisi arasında bir denge olması lazım. Bak mesela burada kırkayaklar o kadar uzun süre yaşamış ki ölmüş ve geride trake iskeletini bırakmış. Yani böyle şeyleri bilince insan diyor işte. Bak burada büyük bir örümcek abimiz yaşıyor. Şimdi kendisini görmeyiz belki. Ama şurada şeyi görüyoruz. Kurbanlarından birinin kabuğu. Afiyet olsun diyoruz. Bak şurada hatta onun bak bekliyor. Yavrum. Orada takılıyor. Yani tamam her gün böyle böcekle, örümcekle, taşla, pislikle geçmez ama yani bunları da görmeden geçen bir ömür bana boşa geçmiş gibi geliyor. Yani işte böyle geze geze ara sokaklardan bir anda böyle bam diye bir manzara çıkıyor karşınıza. Bomboş bir arazi, karşısında Boğaz, Marmara Denizi, Ayasofya, Topkapı. Böyle arasan bulamazsın. Resmini çekip göstersen derler, ne güzel ben de. Gelseydin, gelmem. Niye? Orası pis. Gelme, senin kaybın. Vallahi şunu hiçbir şeye değişmem herhalde. Ne çıkıyor? Bak işte ya, işte. Şu, görüyor muyuz bilmiyorum ama bunlar toprak altında yaşayan örümcekler. Yumuşak bedenli hayvanlarla besleniyorlar, solucanlar benzeri. Gölge istediği için sürekli kaçıyor. Bu hiçbir şey yapmaz adama ama böyle çok zehirli gibi gözükür. Çocukken bunları bulup en zehirli tür, dokununca öleceksin diye sevmediğim tipleri korkuturdum. Yani burada aradığım temel şey, size bu eski binalardan akrep göstermek istiyorum. Henüz akrep bulamadık. O yüzden size İstanbul'un ve Türkiye bölgesinin nadide zenginliklerinden olan kara minarelerinden göstereyim. Şimdi bunlar da bak böyle deniz minaresinin karada yaşayanı gibi. Aslında bu sırf başlı başına bir salyangoz familyasıdır. Bunların böyle bölge bölge çok niş türleri vardır. Bu şahane manzarada bizim karşımıza çıktılar. Ne mutlu bize. Neyse böyle yani güzel bir ekstrem spor oldu. Ne yalan söyleyeyim yani yıllardır bu kadar eğlenmemiştim. Yani o kadar atladık zıpladık. Şurada küçük bir kesik almışız. Ama o kadar da olsun. Biraz kolonya sürersin. Olur biter kardeşim. Bunlar bu güzel yerlerin aşk ısırıkları.
Hani böyle çok feci bir öpüşürsün, yiyişirsin, morar ya, işte onun gibi bir şey. Yani çok spesifik bilememekle birlikte bu kumru uğultularının, dar apartmanların arasında hala Abdülhamit İstanbul'undan kalma sırça köşkler, onların güzel kubbeleri, kalıntıları bu Beşiktaş'ın hayatına renk katıyor. Yani şu 2 adım fazla yürüyüp böyle bir şey görmek gerçekten hoş. Demin gördüğümüz ve benim bu kadar cehalet ancak eğitimle olur dedirten bir hata yaparak köşk zannettiğim kubbe aslında burada Beşiktaş'ın en eksantrik tarihi yapılarından biri olan Tuzcubaba Camisi'nin minaresiydi. Allah, olur böyle vakalar diyoruz. Zaten hani tarihçilik gibi çok ciddi bir iddiam yok. Ama burayı size anlatmak isterim gerçekten. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu için tuz hazırlayan usta olarak tanınan, ki düşünün o zamanlarda binlerce kişilik bir ordu diyorsunuz. Tuz, iyot öyle günümüzdeki gibi her yerde bulunan bir şey değil. O yüzden orduların, hatta herkesin tuz alması mühim bir konu. Hatta bu İngilizce maaş anlamına gelen salary kelimesinin kökeni de tuz parası, yani salt kökeninin ortak noktasına giden tuz parası gibi bir anlam taşır. Ya o zaman mühim bir şey. Ve bakıyoruz, Tuzcubaba'nın çeşmesi su değil, tuz akan bir çeşme. Buradan biraz alıyoruz. Gerçekten güzel. Şimdi bu renkli sokaklardan inerek Merkezköy içine gidiyoruz. Bakalım orada karşımıza artık neler çıkacak. Şimdi burada bu eski binanın tuğlalarına bakınca büyük bir ihtimalle Osmanlı döneminden kalma markaları ve bu markaların işaretlerini görüyoruz. Kelebek şeklinde işaretler ve M. Salomon tuğla ustası diye. Kalanı okumaya Fransızcam yetmiyor. Ama Fransızca oluşundan anlıyoruz ki Osmanlı'nın son döneminde büyük bir ihtimalle gayrimüslim tuğla ustalarının fabrikasından çıkmış bir ürün. T 2023'e kadar gelmiş, burada kalmış. Biz de bunu görmüşüz. Tabii bunların çok ciddi koleksiyoncuları vardır İstanbul'da. Markaları falan da benden daha iyi bilirler. Benim daha yüzeysel bir anlayışım var ama görünce tanıyorum, bakıyorum, hoşuma gidiyor. Her malzemenin, her eşyanın, her dokunun ilginç bir hikayesi var buralarda. Evet, burada gördüğümüz bina da bu Beşiktaş'ın en özel binalarından biri. Artık yavaş yavaş tabii semtin merkezine yaklaştık. Şu sokağa geçince birazdan işte kafelerin, burgercilerin, pizzacıların, tek derdi neden görüldü attın olanların banal dünyası başlıyor. Ama burada son güzel bir şey daha var size anlatmak istediğim. Bu İstanbul'da sayıları az bulunan teneke kaplı binalar. Teneke alttaki ahşap yapının çürümesini engelliyor. Alta indikçe üst katta gördüğümüz klasik elle dövülmüş şekilli tenekeler yavaş yavaş zeytinyağı tenekelerinden yapılmış kişisel onarımlara yerini bırakıyor. Tabii bu da hoş, başka bir doku katmış bu binaya. Çok yani eski, ince, hoş bir zanaat. Gerçekten de korumuş bu binayı. Ben bu binayı hep bir dev bir sürüngene benzetirim. Böyle sanki ahşaptan ya da kârgirden yapılmış değil de böyle pullardan oluşmuş dev bir sürüngen eve benzetirim ve o motifi çok hoşuma gider. Güzel bir yer. Yani burada görüyoruz. Çok küçük bir detay, çok nacizane bir detay. Şurada gördüğünüz 1960'lı ya da 70'li yıllardan kalma kapı kolu. Ben 84 doğumlu biri olarak çocukluğumdan hatırlıyorum. Eski evlerde vardı. Bir dönemin çok popüler ürünüydü. Şimdi ne de olsa buraya gelmiş, burada kalmış 2 numaralı kapı kolu. Yani ben mesela şahsen antika eşya almayı, biriktirmeyi sevmem ama sokakta görmek de çok hoşuma girer. En güzel böyle şeyler kendi vahşi habitatında güzel. Şimdi tarih kayboluyor diye bir kaygı var Türkiye'de. Biraz haklı bir kaygı. Ama hiçbir zaman unutmayın, 10 yıl öncesi de tarihti, 50 yıl öncesi de tarihti. Bugün de bir gün tarih olacak. O yüzden bu şekilde gezerseniz, yani plansız bir şekilde, öyle o kadar entelektüel bir hal tavra da gerek yok işte. Çıkıyorsun, yürüyorsun. Sadece nesnel olarak bakacaksın. Yani bu mermer, işte üstünde ne var? Burada işte çocuklar yazı yazmış. Nesnel olarak bakınca görüyoruz ki yok edildiğinden daha büyük bir süratle Türkiye gibi yerlerde aslında tarih üretiliyor.
Ve bizim bugün burun kıvırdığımız bir sürü detay da aslında bu tarihin parçası oluyor. Yani şimdi mesela günümüzde işte eski apartmanlara büyük bir ilgi başladı işte bunların mimari detayları, tabelaları, kapıları, girişleri. Ama dönemde yazılan şeyleri okuyunca insanlar o eski apartmanlara yani küfrediyorlar. Bu ne görgüsüzlük, insanlar üst üste mi yaşayacak diyorlar. Ondan önce bakıyoruz eski ahşap binalar seviliyor. Ama daha da eskiye gidince bu Osmanlı Tanzimat dönemindeki yazılara yani millet diyor ki bu iğrenç yığın ahşap binalar içi tahta kurusu dolu yanar falan. Yani gördüğümüz gibi sürekli bir tarih üretimi var aslında. Ve bunu görmenin en güzel yönlerinden biri de İstanbul'un biraz eski merkez semtlerinde plansız bir yürüyüşe çıkmak. Böyle olunca insan içi bir mutlu oluyor, iyimser oluyorsunuz. Ya böyle yerler varmış diyorsun. Tamam içinde yaşamak zorunda değilsin. Hani çok romantik bir perspektifle bakmak da zorunda değiliz. Çünkü hayatta her yerde zorluk yaşanıyor. Ama o öğrenilmiş üst orta sınıf korkusunu atıyorsunuz. Yani ay her şey yok oluyor, tehdit altındayız, saldırı altındayız, burası bizi öldürmek öyle bir şey yok abi. Hayat devam ediyor. Sen de bunun bir parçasısın. Yani biraz da böyle son 10 yılda farkına vardığım olaylardan biri, insana bu öğrenilmiş karamsarlığı veren şeylerden biri bu fazlasıyla regüle edilmiş yaşamlar. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Bütün dünyada, hatta bence Türkiye'de yine iyisin. Yani şimdi millet böyle ay işte Berlin'e gitmem lazım, Türkiye'de eğlenemiyorum, Amerika'ya gitmem lazım, ben New York'a aitim ya. Esas orada ebenin örekesini görüyorsun. Her saniye olman gereken bir yer var, yapman gereken bir şey var. Üstüne üstlük bunun da raporunu vermek zorundasın. Yapmazsan bittin. Bütün hayatın, maaşın, gelirin, kiran, çocuğunun iPhone parası hepsi buna bağlı. Tabii çok ütopik olmamak lazım. Yani hepimiz bu regüle yaşamların içindeyiz. Yani hepimizin sorumlulukları var, dertleri var. Ama işte yani kazandığımız parayla, kazandığımız zamanla kendimize böyle perspektif sağlayacak vakitler ayırabilirsek, farklı bir şey yapmak isterseniz benim nacizane tavsiyem pahalı bir güney tatili yerine daha önce gitmediğiniz yerleri yürüyerek gidin. Bakalım ne göreceksiniz. Bakkaldan su alacaksın, ayağın kesilirse gidip köşede çeşmede pansuman yapacaksın. Bir yer sırf ilgini çekiyorsa, aa dur bir dakika buraya da gireyim diyeceksin. Eninde sonunda bu insana özgüven veren bir macera. Yani Vişnezade'nin arka sokaklarında Indiana Jones gibi hissetmek mümkün. Evet gezdik sonunda yine Kürkçü dükkanına geri döndük. Beşiktaş'ın merkezindeyiz. Şimdi bir demin gördüğümüz yerlere bakın, bir de bütün buralara bakın. Yani fark ortada. Öyle yerleri gezince buranın artık değeri mi, farkı mı, değişikliği mi, eksikliği mi ne derseniz deyin daha güzel anlaşılıyor. İşte İstanbul böyle her yönüyle renkli, farklı katmanları olan egzantrik ve sonu gelmez bir şehir.